Uranüs İkizler Burcu'na geçtiğinde o büyük ateşle ikinci bir kez buluşacağız. Ama bu seferki ateş odun ateşi değil. Bu zihinsel bir ateş. Kolektif aklın dijital yansıması. Yani yapay zeka, büyük veri, sınırsız bir bilgi ağı. Peki soru şu. O bilgi ateşi bize ulaştığında aydınlanacak mıyız yoksa kendimizi mi yakacağız? Sigortalarımız atmadan bu yükü taşıyabilecek miyiz? 2026'nın en tehlikeli perdesini açıyoruz. İnsan beyninin ve algısının yeniden tasarlandığı zihinsel kıyamet dönemine, Uranüs İkizler Çağı'na hoş geldiniz. Bu çağda savaş topla değil, veriyle, algoritmayla ve gerçeklikle, algınızla yapılacak. Uranüs sadece yenilik değildir. Ama bu uyanış sarsıcıdır. Üzerinize soğuk su dökülmesi gibidir. Şok edicidir. Ve geri dönüşü yoktur. Uranüs gökyüzünün şimşeğidir. İkizler Burcu ise sizin sinir sisteminizdir, zihninizdir. Şimdi denklem kurun, zihninize yüksek voltajlı bir yıldırım düşüyor. Eğer altyapınız sağlam değilse, paratoneriniz yoksa, Satürn de sizi topraklamıyorsa bu enerji sizi aydınlatmaz. Ne yapar? Sizi cuf diye yakar. Eski dünya sistemi bitti. Kim söyledi? Ünvanı ne? Gravatı, diploması, kurumu varsa. Eskiden otorite anlayışı buydu. O zamanlar doğru oydu. Buna Satürn düzeni diyorduk. Güvenliydi, belirliydi. Ama Uranüs ikizlerde bu hiyerarşi yerle bir oluyor. Malum diplomalar vesaireler artık bir sosyal kanıt yerine geçmeyebiliyor. Eskiden derdik ki işte falanca üniversiteden mezun oldum. Oxford'daki profesörler şunu demişti. İsviçreli bilim adamları bunu demişti. Şimdi ne oluyor? Sizin YouTube'a koyduğunuz videolar, sosyal medyadaki paylaşımlarınız sizin bu hayata katkılarınızı ve bu alanda ne kadar uzman olduğunuzu ortaya koyuyor. Siz bir diploma sahibisiniz ama o konuyla ilgili yeterince uzman değilsiniz. Bu durumda bir çatışma var. İşte Uranüs ikizlerde bu çatışmayı da yok edecek. Ve artık dolayısıyla bu standart hiyerarşi yerle bir oluyor. Hatta Elon Musk işe alımlarda ne diyordu arkadaşlar? Diyor ki bize hangi üniversite mezunu olduğunuz önemli değil. Bize hangi dereceyle üniversiteyi bitirdiğiniz de önemli değil. Bize diyor kodunuzu gönderin. Biz sizin kodunuza baktığımızda sizin ne kadar uzman olduğunuzu anlayabileceğiz diyor. Dolayısıyla artık uzmanlık anlayışı değişecek ve sizin bu uzmanlığı ortaya koyduğunuz alanlar da farklılaşacağı anlamına geliyor. Eskiden CV dolduruyordunuz. Şurada doğdum, burada büyüdüm, şu ilkokula gittim, liseye, şu üniversiteye gittim falan diye bir CV hazırlıyordunuz. Şimdi ise artık işe alımlarda sizin sosyal medyanıza bakılıyor. Diyelim ki Amerika'ya gideceksiniz. Ne diyor vize alırken? Sosyal medyanız herkese açık hale gelecek ve biz sizi oradan kontrol edeceğiz diyorlar. Değil mi? İşte alın size hiyerarşinin değişmesinin çok önemli bir adımı. Dolayısıyla artık sorular da değişiyor ve sorular şu oluyor. Kaynağın ne? Verin nerede? Yani bilgisayar verisi var ya, bu veriler nerede? Bana sistemi göster. Artık inan bana uzmanıyım devri bitti. Artık ispatla, veriyi dök devri başladı. Kanıtını göster devri başladı. Bu yüzden 2026'da o dokunulmaz kanaat önderleri vardı ya eskiden. İşte onlar çok büyük bir şok yaşayacak. Birçoğunun son kullanma tarihinin geçtiğini anlamaya başlayacağız. Ama bunu şöyle anlamayın. 2026'dan itibaren olacak anlamayın. 2026'nın Mayıs'ından sonraki 7 yıllık bir süreçte olacak bunlar. İşte bahsettiğim o kanaat önderlerinin yaşayacağı büyük şokun başlangıç dalgası 7 yıla yayılacağı için o şok da zamanla absorbe olacak. Ve ne olacak? O otoriteler kaybolacak. Bilgi artık bir kuleden dağılmayacak. Bir ağ gibi yatay yayılacak. Bu anlattıklarım özgürlük gibi geliyor değil mi? Ama durun, bir de madalyonun arka yüzü var. Özgürlük disipline olmayan zihinler için bir kaostur. Bilginin bu kadar serbest kalması doğru ile yanlışın birbirine girdiği bir gürültü okyanusu yaratacak. Herkesin her bilgiyi taşıyamadığını göreceksiniz. Eskiden bilgi bulamıyorduk. Şimdi de bilgiden boğulacağız. Uranüs'ün gölgesi işte tam olarak budur.
Parçalanma, odak kaybı, hangisi gerçek, hangi video deepfake, hangisi yapay zeka ile yapılmış, hangi haber algoritma ürünü, işte zihinsel kıyamet budur. Hatta YouTube bile bugünlerde önlem alıyor. Otomasyonla otomatiğe alınarak yapılmış içerikleri ve bu kanalların hepsini kapatıyor. Neden? Çünkü yaratıcılık yok. Bilgi sentezi yok. Sadece otomatiğe alınmış robotlar. Ve insana en çok lazım gelen şey neydi? İnsandı, değil mi? Evet, dedik ki bunlardan dolayı gerçeklik algısı yıkılıyor ve bunlarla ilgili önlemler başlıyor. Çünkü bu kaosun içinde bir boğulma söz konusu. Peki boğulmamak için akıl sağlığımızı nasıl koruyacağız? Uranüs İkizler Burcu'nda zihinle birleşiyor. Ve Uranüs kolektif bir gezegendir. Yani kolektiften gelen bu bilgiler sizin zihninizde açığa çıkmaya başlıyor. İşte bu bilgiler açığa çıkmaya başlayınca zihninizde çıldırtıcı bir etkiler oluşmaya başlıyor. Hocam İkizler Burcu'nu ilgilendirir bu deme. Neden? Çünkü senin de haritanın bir yeri İkizler. Örneğin sen yükselen akrepsen senin İkizler Burcu'nun 8. evde oluyor. Eğer sen bir yay burcuysan 7. evde oluyor. Demek ki çıldırmalar hangi alanlarda başlıyormuş sevgili seyircim? 7. ev neydi? Evlilik eviydi. 8. ev neydi? Bilinçaltı, spiritüellik ve krizlerin eviydi. İşte bu bilgi kolektiften yağmaya başladığında siz artık benim fikrim demekten vazgeçmeye başlıyorsunuz. Çünkü eskiden benim fikrim diyordunuz. Şimdiki sistemde o fikir gerçekten senin fikrin mi sorusu gündeme gelecek. Yoksa bir algoritma kodu mu, bir algoritmaya mı yazdırdın? 2026 ve sonrasında yapay zeka tam kapasiteyle sahneye çıktığında şunu göreceğiz. O sadece oyuncak değil, insanlığın kolektif bir zihni olduğunu anlayacağız. Yani bütün insanların ya o yapay zekayı kullanan insanlar aslında o yapay zekanın toplam zihni. Başka bir deyişle siz yapay zeka kullandığınızda o da sizi kullanıyor ve o zihinleri topluyor ve ortaya çıkan o süper yapay zeka dedikleri, süper zeka dedikleri insanlığın toplanmış bir kolektif zihin yapısı haline geliyor. Daha doğrusu dünyadaki bütün insanların zekaları toplanmış ve yapay zekanın içinde gibi düşünülebilir. Bir önceki videoda şunu söylemiştim. Zaman düz akmaz, döngüseldir. Döngüsel olduğu için de yapay zeka tarihi tarayacak. Döngüleri ve örüntüleri bulacak. Astroloji bile ikiye ayrılacak. Hissettim diyen romantikler ve işte istatistik, işte döngü diyenler ve kanıtla konuşanlar, bilgileri ortaya koyanlar. Tabii aynı zamanda Satürn de Koç burcunda ilerliyor bildiğiniz gibi. Ve o Satürn Koç burcundayken sistem şunu diyecek. Matematik yoksa, kanıt yoksa bilgi çöptür diyecek. Dolayısıyla özellikle kişisel gelişim olsun, özellikle spiritüel konular olsun, özellikle bu tarz şeyler olsun pek çok balonun patladığını göreceksiniz. Çünkü Uranüs röntgen cihazı gibidir. İçini gösterir. Bu teknolojik sıçrama büyük bir ruhsal sınavdır. Kadim ateşin hikayesi hep büyük sorumluluk getirdi. Çünkü insan o gücü taşıyacak bilince henüz sahip değildi. Şimdi biz de aynı sınavdayız. Elimizde sınırsız bir akıl var ama ruhumuz hala taş devrinde. Sinir sistemimiz aşırı derecede yüklenecek. Üzerimizdeki dijital yük denilen bir kavram ortaya çıkacak ve bu dijital yükün getirdiği anksiyete, panik atak, dikkat bozuklukları ve buna benzer böyle ayağınızın yere basmama hissi gibi durumlar. Herkesin konuştuğu ama kimsenin de dinlemediği bir çağa doğru gidiyoruz. Ve bu işin varacağı nokta ve hatta en büyük tehlike disosyasyon. Yani bedenden kopuş. Hatta bu konuda Bruce Willis'in bir filmi vardı. Surretler diye. İzlemeyen varsa tavsiye ederim. İnsanların bedenleri ayrı yerde, işleri yaptırdıkları bir suretten beden var ve sadece kendileri bir odada yaşıyorlar. Gerçekten bugünleri anlatan bir film olabilir bu film. Çok eski olmasına rağmen önümüzdeki dönemi anlatan bir film diyebiliriz. Peki bunun giriş sahnesi nasıl olacak? Sanal evrenler o kadar cazip gelecek ki gerçek dünyadaki taşa basmak istemeyeceksiniz. Duygudan kopup zihinsel bir varlığa dönüşme riskiniz var. Yani insan iki şekilde hareket eder. Bir kalbiyle, ruhuyla, bir de zihniyle. Zihin biraz daha acımasızdır.
Ama kalbinizde bir vicdan taşırsınız, bir ruh taşırsınız. Zihin bir şeylerin içinden çıkmak ister. Sürekli bir çözüm arayışı vardır. Duygu ise, ruh ise sadeliği sever, huzuru sever. İşte duygudan kopup zihinsel bir varlığa dönüştüğünüz zaman Jüpiter de bu kopuşu büyütecek. Hani iyicil Jüpiter vardı ya, büyütüyor malum. Bu sefer neyi büyütüyor? İşte bu kopuşta daha fazla zihinsel enerjiyi pompalayacak. Çıldıranlar, delirenler, akıl sağlığımı yitiriyor muyum diyenler, düşüncelerinize dur demek zorunda kalacaksınız. Şirketler verilerinizi, devletler zihninizi isteyecek. En büyük savaş petrol değil, bilinç tekeli savaşıdır. Peki zihninizin anahtarı kimde? Sizde mi? Yoksa bu cloud computer denilen bulutlarda mı? Peki ya çözüm ne? Mağaraya mı kaçacağız? Hayır. Biz sistemi yöneteceğiz. Çözüm işte o ilk videodaki taşta saklı. Uranüs'ün yüksek voltajını ancak Satürn'ün topraklamasıyla yönetebiliriz. Teknolojiye evet diyeceğiz ama irademizle yöneteceğiz. Bilgiyi alacağız ama onu deneyimle bilgeliğe dönüştüreceğiz. İki tür insan ayrılacak. Bunlardan bir tanesi veri işleyiciler, yani bunlar rüzgarla savrulanlar. Zihinleri çöp kutusuna dönenler. İkinci grup ise sistemi okuyanlar. Siz, beni izleyen dostlarım, bizim astroloji anlayışımız kader mahkumu olmak değildir. Kadersel işleyiş içerisinde irademizle ne tür adımlar atabileceğimizi bulmaktır. Siz bilgiyi alıp süzgeçten geçireceksiniz. Verinin arkasındaki örüntüyü göreceksiniz. Dijital uykuda kaybolmayacaksınız. Gerçeğin kılıcını kuşanacaksınız. Neptün Koç burcundayken hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek fırsatlar verir. Tabii Satürn'ün eleğinden geçerek. Unutmayın, en iyi iletken topraklaması en sağlam olandır. Zihninizi gökyüzüne açarken köklerinizi yere salmak zorundasınız. Yoksa Uranüs'ün elektriği sizi yakar. Korkmayın. Bilgi patlaması cahillerin kıyametidir. Ama sizin gibi hakikat yolcularının rönesansıdır. Eski dünya sır saklamak üzerineydi. Yeni dünya şifreyi çözmek üzerine. Her şey ortada, her şey açık ama gören gözler için. Bu şifreleri çözmeye devam edeceğiz. Kadersel döngüleri bir rehber gibi okuyacağız bu ilerleyişte. Başkalarının algoritmasıyla değil, kendi hür irademizle yolumuzu çizeceğiz. O büyük ateş artık elimizde. Onunla dünyayı yıkabiliriz ya da her şeyi aydınlatabiliriz. Seçim algoritmanın değil, seçim sizin. Büyük resmi tamamladık. Taş çatladı, zihin açıldı. Elektrik yüklendi. Sırada tek bir soru kaldı. Bu kozmik teknolojik dalga senin o güvenli dünyanı nasıl etkileyecek? Cüzdanını, ilişkini, evini ve senin burcunu nasıl vuracak? Haritalarınızı hazırlayın. Pratik başlıyor. Serinin final sonunda burç burç kimlerin çarpılacağını, kimlerin uçuşa geçeceğini konuşacağız. Zihinlerinizi açık tutun. Topraklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz ve beğen butonuna bastığınız için tabii ki teşekkür ederiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.